Orta Dünya. Her köşesi efsanelerle örülmüş bir yer. Her dağın gölgesinde bir hikaye, her nehrin şarkısında eski bir acı saklıdır. Biz çoğu zaman büyükleri konuşuruz. Kılıç kullananları, krallık kuranları, gölgeyle savaşanları. Ama bazen en sessiz figür, en büyük soruyu sorar bize. Bugün seni bir savaşçının hikayesine değil, bir sessizliğin içine götüreceğim. Ormanın kalbine, zamandan kopmuş bir yere, şarkıların yankılandığı, yaprakların aynı ritimle düştüğü ve kimsenin yaşlanmadığı bir yere. Burada biri var. Ayakları çıplak, şapkası eğri, sesi nehir gibi akar. Onu gördüğünüzde gülümsemek istersiniz. Ama neden gülümsediğinizi bilemezsiniz. Ona Tom derler. O krallarla konuşmaz. Savaşlara katılmaz. Hiçbir güç onu eğemez. Yüzük, onun parmağında sadece bir yüzüktür. Ne görünmez olur, ne karanlığa yenilir. Onun ormanında zaman farklı akar. Geceler kısa, sabahlar uzun sürer. Ve hiçbir şey, acelesi yokmuş gibi davranır. Tom Bombadil, ne bir kahraman, ne bir bilge, ne de bir düşman. Ama belki bütün bu hikayenin merkezindeki sessizliktir. Onun ne olduğu sorulmaz. Çünkü o sadece olur. Belki de. Dünya onunla başlamıştır. Şimdi birlikte bu sessizliğin peşinden gidelim. Ve biz bu sessizliğin peşinden ilerlerken, Tom'u biraz daha yakından tanımaya başlarız. Tom ormanın içinde yaşar. Ne bir kalenin içindedir, ne de bir haritanın üstünde. Onun evi, küçük bir nehrin kıyısındadır. Bahçesinde yabani çiçekler büyür. Geceleri kuşlar uyumaz. Çünkü Tom bazen gece de şarkı söyler. Gülüşü hafiftir. Ama ayak bastığı toprağın sesi değişir. O bir büyücü değil, bir kral hiç değil. Ama etrafındaki her şey, sanki onun nefesiyle var olur. Tom'la ilk kez karşılaştıklarında Frodo ve arkadaşları şaşkındı. Çünkü bu adam ne savaştan korkuyordu, ne de karanlıktan. Frodo ona yüzüğü verdiğinde Tom onu parmağına taktı. Ama hiçbir şey olmadı, kaybolmadı. Yüzüğü elinde fırlattı, yakaladı. Hatta gülerek yere bıraktı. Gandalf bunu duyunca sessiz kaldı. Çünkü bu, evrenin düzenini sarsan bir şeydi. O yüzük, en büyük kralları bile kendine esir etmişti. Ama Tom, ona karşı tamamen ilgisizdi. Peki bu ne anlama geliyor? Bazıları, Tom'un ilk varlık olduğunu söyler. Yani dünya oluşmadan önce orada olduğunu. Bazıları ise onun bu evrenin dışında olduğunu savunur. Ne ışığa ait, ne karanlığa. Onu anlatmak zordur çünkü sınırları yoktur. Bir yandan oyunun dışında gibi durur ama belki de oyunu yazan melodinin ta kendisidir. Ve bu yüzden kimse ona güvenemez. Çünkü onun kuralları farklıdır. Elrond, yüzüğü Tom'a teslim etmeyi önerdiğinde cevap açıktı. Tom onu unutabilir. Çünkü o, onu korumaz. Sadece görür. Belki de bu yüzden güçlüdür. Bir şeye sahip olmaya çalışmayan biri. Onun esiri de olmaz. Tom'un varlığı bize bir şey fısıldar. Her zaman güce direnmek için savaşmak gerekmez. Bazen hiç ilgilenmemek de bir duruştur. Ve belki de en büyük tehditleri küçülten şey onlara hiç değer vermemektir. Tom'un ne olduğunu sorarız. Ama belki de doğru soru bu değildir. Belki onun kim olduğu değil, neyi temsil ettiği önemlidir. Tom bir büyücü değil, bir savaşçı da değil, bir öğretmen hiç değil. Ama belki de en sessiz öğretidir bu hikayede. O güce direnmez. Güç, onu sarmaya çalıştığında orada bile durmaz. Çünkü o hiç dahil olmamıştır. Tom'un dünyasında şeyler oldukları gibidir. Ne bir anlam yüklenir, ne bir sahiplik. O akan nehrin yanında oturur,
Yaprak düşer, rüzgar eser ve o sadece şarkı söyler. Bazıları için bu kaçış gibi görünür. Ama belki de bu en saf duruştur. Tom hayatın merkezinde değildir. Ama onu taşıyan kök gibi. Sessiz, görünmez ama oradadır. Belki de bu yüzden unutulmaz. Ve işte burada. Bu hikayenin sonunda hala bilmediğimiz biriyle vedalaşırız. Peki ya biz? Her şeyi anlamaya çalışırken bazı şeyleri sadece kabul etmek gerekir mi? Tom Bombadil, belki de anlatılmaması gereken bir hikayedir.